Merhaba arkadaşlar, ben Erdoğan Köse. Bugün Intex Coin konuşacağız yine sizlerle. Biliyorsunuz biz teknoloji geliştiren, üreten bir şirketiz. Global bir şirket olma yolunda hızla ilerliyoruz. Takip ediyorsanız biliyorsunuz. Şu an ben size İzmir ofisimizden sesleniyorum. Çalışma ortamımız. Çok keyifli, güzel bir ofisimiz var. Sizleri de tanışmaya, çay kahve içmeye bekleriz. Gerçekten bunu samimi duygularla söylüyorum. İşimize gelince, biz kripto para sektöründe kripto para üreten, bu teknolojiyi geliştiren şirketlerden biriyiz. Bu sektörün çok yeni ve teknolojiyi, dünyayı, ekonomiyi, ticareti, belki devlet organizasyonlarını bile değiştirebilecek güce sahip olduğunu hissediyoruz. Tabii olumlu anlamda bu söylediklerim. Biliyorsunuz para bütün hayatın merkezinde. Çalışmalarımız, faaliyetlerimiz, bütün yaptığımız işler sonunda para kazanmak istiyoruz. Çünkü para olmadan hayatımızı idame ettirmemiz mümkün değil. Çünkü ekonomik kurgu, düzen bu şekilde işliyor. Para bir anlaşma biliyorsunuz. Para bir protokol. İki şahıs arasında meta değişiminde bir aracı. Çünkü neden paraya ihtiyaç var? İlk insan biliyorsunuz ilk değişim ile mesela işte buğday, yumurtayla, peynir, atıyorum çayla takas ederek, ama iyi de hep buğday üreten kişi farklı insanları bir yerlerden bulmak, onlara kilolarca buğday, tonlarca buğday taşımak ya da işte çay üreticisini düşünsenize bir halini. Çok pratik değil. Bunun bir kurallar manzumesiyle ve insanların toplam orada yaşayan, diyelim ki X bir bölgeden bahsedelim, o bölgede yaşayan insanların ortak mutabakatı sonucu belli değerler yüklenmiş nesnelere ihtiyaç vardı. Bu ilk insanlık tarihinde bildiğimiz kadarıyla ilk deniz kabuklarıyla bu iş gerçekleşiyor. Neden deniz kabuğu? Bir sürü materyal varken paranın bir özelliğinden dolayı ilk keşfedilen şey, yani olması gereken özelliği belki de o zaman keşfedildi. Tekil olması, taklit edilememesi. Biliyorsunuz şimdi bizim paralarımız, madeni ya da kağıt paralarımız taklit edilememe üzerine bütün teknoloji geliştiriyor. Hani evinizde siz basamıyorsunuz. Taklidini çok orijinaline yakın yapsanız ya da fark etmez. Bu bir büyük suç. Hele bazı ülkelerde çok ağır bir suç. Dolayısıyla o zamandan şu fark edilmiş, taklit edilemesin. Deniz kabuklarıyla ticaret başlamış. Yani artık buğday verene deniz kabuğu ile buğday alabiliyorsunuz ya da işte peyniri bununla alabiliyorsunuz ya da satabiliyorsunuz bunun karşılığı. Ama bu deniz kabuğu biliyorsunuz doğada doğal olarak var. Sahile gittiğinizde topluyorsunuz toplayabildiğiniz kadar. Çuvala koyup getiriyorsunuz herhalde. Yolda kırılanlar var. Şimdi bir paranın kırıldığını düşünün taşırken cebinizde. Olacak şey değil mi? Ama o dönem için en mantıklı, makul çözüm bu. Zaten hayatımızda teknik ve teknolojik gelişmeler de buna benzer ihtiyaçlar sonucu her şeyi yaşıyoruz. İnternet bir ihtiyaç, kaçınılmaz olarak iletişimin, sanayinin, teknolojinin gelişmesiyle birlikte internetin ihtiyaç olması, birilerinin bu ihtiyacı çözüm arama yönünde buluşlar sağlamasına vesile oluyor. Örneğin işte motorun, elektriğin, televizyonun, iletişimin, telefonun, bilgisayarın bulunması hep ihtiyaçlar manzumesi. Artık ihtiyaçlar çözüm anlamında taşınamaz hale geldiğinde bakıyorsunuz bir çözüm üretilmiş ve sonra o çözüm alıyor, kendini geliştiriyor. Düşünün ilk bilgisayarı ve bugün süper bilgisayarları Mars'a gidilmesinden tutun da artık Güneş sisteminin dışına çıkma projeleri yapılıyor. Bütün bunlar neye dayanıyor? Gelişen ve geliştirilen teknolojinin bize sunduğu imkan ve ufuklar. Tekrar dönersek paranın tarihçesine, bu anlaşma deniz kabuğunun herkes tarafından kabul edilmesiyle birlikte işte deniz kabuğu gidiyorsunuz sahilde topluyorsunuz, getiriyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. O dönem çok bugün için çok kabul edilebilir bir şey değil ama normal olan ve kölelik var. Ve ilk enflasyon da yine bildiğimiz kadarıyla deniz kabuklarıyla para transferi sırasında gerçekleşiyor. Yani
600-700 tane örnek 1000 tane deniz kabuğu götüren bir köle alıyordu. Taşıması zor. Anlatabiliyor muyum? Sonra topluyorsunuz, pardon tam tersi, yanlış söyledim, özür diliyorum. 2-3 tane deniz kabuğu götüren bir köle alıyordu. Deniz kabuğu bol ama köle sınırlı. Yani insan sayısı belli, deniz kabuğu insandan daha fazla. Baktılar böyle olmayacak. Bunu zorlaştırmak için ilk enflasyon diyebiliriz. Yani 3 tane, 10 tane deniz kabuğu 100 tane, 1000 taneye transfer edilecek. Bugün hani hatırlarlar, benim yaşımda olanlar, paranın arkasında bol sıfır gibi bir şey bu. Ama cebinizdeki gibi taşıması kolay bir şey değil. Yani kırılıp dökülen, binlercesini yanına taşımak zorunda olduğumuz bir metaldan başlıyoruz. İlk para. Sonra insan ilerledikçe, ekonomik sistemler gelişmeye, oturmaya başladıkça ve teknoloji ve bilimsel gelişmelerle birlikte metal paraya biliyorsunuz geçiliyor. Hatta işte bugün buluyoruz işte Roma sikkesi, eski Osmanlı mecidiyeleri ve bugün kullandığımız metal paraların kökeni maden işlemeye başladıktan sonra para bu sefer şekil değiştiriyor. Deniz kabuğundan madeni, sonra kağıt ve bulunuyor. Kağıdın işlenmesiyle birlikte yeni bir sisteme doğru evriliyor. Metalde taşımak, barındırmak son derece problemli, zor biliyorsunuz. Ev alacaksınız, yani bir arazi alacaksınız, ulaşım için bir at alacaksınız diyelim ki, taşımanız gereken paranın ağırlığını düşünün. Herhalde çok pratik bir şey değil. Bu sefer kağıda, teknolojiyle birlikte kağıda, baskıya dönüyor, baskı sistemleriyle. Uzatmadan şeye gelirsek, yani mantalitenin sürecine, sonra iletişimle, teknolojiyle, elektrikle birlikte para plastik karta kadar geldi. Ve inanın arkadaşlar, bunlar bulundukları dönemde, kullanıldıkları dönemde herkes tarafından alkışlanarak kabul edilen şeyler olmadı. Özür dilerim. Mutlaka ilk tepki gösterildi, refleks gösterildi, kağıt paraya refleks gösterildi. Belki bir takım argümanlar geliştirildi. Bunu nasıl yırtılır vesaire olur vesaire vesaire. Sonra plastik kart çıktığında da ona mı güveneceğiz dendi, itiraz edildi. Ama bugün itiraz edenler dahil herkes bunu kullanıyoruz ve bu son derece pratik. Sonrasında arkadaşlar iletişimle birlikte para artık biliyorsunuz telefonlarımızda banka aplikasyonlarıyla daha da dijital hale geldi. Artık plastiği bile bazı yerlerde kullanmıyoruz. Her şey bizim için dijital bir rakama döndü. Bu da eğitmeli çünkü burada da sınırlamalar var arkadaşlar. Yaşıyoruz. İşte hatalar oluşuyor. Transfer hataları oluşuyor. Zaman kısıtı var. Hafta sonu işlem yapamıyorsunuz. Paranın hacmiyle ilgili sıkıntı var. Anında işlem yapamıyorsunuz. Komisyonlar yüksek, oranlar yüksek vesaire vesaire. Bu da bir tıkayıcı ve artık çözüm gerektiren bir süreçti. İşte bu süreçte sizlerin de bildiği gibi Japon asıllı Satoshi Nakamoto isimli bir bilgisayar dehası diyelim, uzman, yani bir sürü efsane var hakkında. Bir ara ortaya çıktı, çıkmadığı, kim olduğu hala da meçhul birisi ama tartışılmaz bir şey, bir gerçek olan şey var ki blockchain dediği yazılım teknolojisiyle bunun ürünü kripto parayla bugün dünyayı, finansı kökünden değiştiren bir buluşa da imza attı. Şimdi yeni paranın şekli bu. Buna da çok itiraz geliyor. Biz bu işin içine girdik, daha da bu itirazları öğrendik. Ama itirazların hiçbirinin sonucu olmayacak. Ve artık dünya kripto parasız olmayacak arkadaşlar. Kesinlikle. Çünkü getirdiği yeni argümanlar ve kolaylıkla ve güven ve teknolojik üstünlükleriyle kripto para artık kağıt para, dijital banka transferlerinin vesairenin yerini almaya başlıyor ve başladı. Biz Intescoin olarak da bu vizyonu gören insanlar bir araya geldik ve şirketimizi oluşturduk. Şubat ayında faaliyete başladık. Şubat ayından bugüne kadar da kapasitemizi, iş bilgimizi daha da geliştirerek, zorlayarak inanılmaz işlere imza atmaya başladık. Bunu bizimle birlikte takip eden, bizimle birlikte olan herkes yaşayıp görüyor. Ve biz vizyon olarak sağlam kurgulanmış, matematiksel modellemesi iyi yapılmış, ürettiğimiz paranın kendisinden tutun da blockchain kod olarak ekonomik platformu ve bu işin ekosistemine kadar, ticaretine kadar her şeyini çok mantıklı ve düzgün planladığımızı görüyoruz ve hala daha işimizi sorgulayarak devam ediyoruz arkadaşlar. Eksik bıraktığımız,
yanlış olacağını düşündüğümüz yerleri sorgulayarak tekrar ve tekrar her seferinde, her gün sağlamamızı yaparak gidiyoruz. Çünkü bu iş, bu plan dediğim gibi bugünün değil, yarının planı ve bütün insanlığı kapsamasını istiyoruz. Dünyanın sayılı para birimlerinden biri olsun istiyoruz. Soru şu, neden olmasın? Biz buna güveniyoruz ve inanıyoruz. Bu tıpkı dünyayı değiştiren diğer buluşlardaki refleks gibi önce kabul edilmesi zor, anlaşılması zor, teknik olduğu için, az bir çevrenin bilgisi dahilinde olduğu için, yine o bilgi dahilindeki insanların bu faydayı çok paylaşmak istemeyip çok inanılmaz refleksler gösterdiğine de tanık oluyoruz. Bize karşı böyle bir refleksler geliyor ama çok bunlara takılmıyoruz. Bunlar komik ve gelip geçici şeyler, çok problem değil. Ama şurası bir gerçek ki arkadaşlar, hep birlikte dünyanın yeni ekonomik sistemine entegre olmaya başladık. Ve bu ekonomik sistem şu an internetle ve teknolojiyle birlikte dünyayı değiştirmeye başladı. Sınırları çoktan ortadan kaldırmaya başladı. Bankacılık sistemini artık sorgulanır ve kökünden değiştirir hale geldi. Öyle ki bankalar önce refleks gösterdi buna. Çünkü onların da ayağına basıyor. Önce onların da bağına basıyordu. Komisyonlardan bence haksız yere elde ettikleri birçok gelirden olacaklarını fark ettiler ve hemen onlar ilk reaksiyonu gösterdi. İşte derdi ki kara para aracı olabilir. Kara para tırnak içinde farkındaysanız kullandıkları cümle argüman olarak buydu. İyi de kara para dediğiniz şey kripto paradan önce vardı ki. Kripto paranın ürettiği bir şey değil ki zaten. Cevap çok basit. Yani kim hangi argümanla gelirse gelsin kripto parayı artık durduramaz, bitirilemez. Ve biz bu teknolojiyi Türkiye'de üreten, Türkiye'de geliştiren bir şirketiz. Bu anlamda bildiğimiz kadarıyla da tekiz. Yaptığımız işlere gelince bu bilgiden sonra kripto para ve sektörüyle ilgili biz bu yola çıkarken bu işin vizyonunu dediğim gibi gördük, anladık, dünyadaki değişimini, kapasitesini gördük ve dedik ki neden biz bunun bir parçası olmayalım ve neden değiştiren mekanizma içinde ana unsur olmayalım. Bu konuda gerek mesleki bilgimiz, gerek vizyonumuz, gerek özgüvenimiz ve iş bilgimiz son derece yeterli. Bizler kendimize güveniyoruz ve yine kendisine güvenen, bu işi, bu vizyonu gören, bunun bir parçası olmak isteyen, hem kazanıp hem tarihi değiştiren nüvelerden biri olmak isteyen herkesi de gerek ülkemizden gerek dünyadan bize katılmaya bekliyoruz. Sizlere bu anlamda açık bir davettir bu. Bizleri iyi inceleyin, iyi araştırın ve gelin direkt bizimle muhatap olun. Biz size işimizi ve vizyonumuzu en doğru, en samimi bir şekilde anlatalım. Şu ana kadar başardıklarımızdan konuşalım biraz da. Şubat ayında kurduk şirketimizi, kongreye gittik. Bir kongre vardı. Bu önemli, bunu her seferinde vurguluyorum çünkü bu şundan dolayı da önemli. Bir, bizim iş yaparken yaptık olduğu mantığından farklı bir mantıkla çalıştığımızı sizlerin de anlamasını istiyoruz. Çünkü tamam şirketi kurduk, kripto para, vizyon, hepsi süper, hadi başlayalım. Tamam bunu sağlamasını yapmak gerekiyordu bizce. Matematik modelleme yaptık, formülasyonlar geliştirdik, kodumuzu ona göre tekrar gözden geçirdik ve yeniledik. Çünkü referans kodlar vardı blockchain ile ilgili. Ana referans kodlarının hemen tamamını gözden geçirdik. Bugün ve dün yaşanan kripto para kodları ile ilgili problemleri, işte transaction sürelerinin uzaması, double coin çıkması vesaire buna benzer hani kabaca söylediğim şeyleri analiz ettikten sonra bunu nasıl engelleriz, bunların önüne nasıl geçeriz diye düşünerek kodu buna göre geliştirdik. Ve bu kodu geliştirirken şunu da baz aldık arkadaşlar. Bugün kripto para madenciliğinde açık kaynak olduğunu iddia eden ve öyleler gerçekten ama kurgudaki hatadan dolayı aslında artık açıklığının bir anlamı kalmadı. Örneğin Bitcoin, bu işin işte Satoshi Nakamoto'nun start verdiği, önce ne olduğu anlaşılmayan birkaç sene kuluçkada kalan anlaşılana kadar, anlaşıldıktan sonra inanılmaz bir ivmeyle yaklaşık $1000'ları geçen bir değere ulaşan paradan bahsediyoruz arkadaşlar. Yatırım değeri, finans değeri son derece yüksek ve esnek. Paramız anında yanımızda. Öyle bir şeyden bahsediyoruz. Bu açık kaynak herkes indirebilir, herkes bu parayı mine edebilirdi, kazabilirdi internetten. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bu keşfedilince sermaye grupları
ciddi finans gücü olanlar büyük maden yatakları kurdular diyelim. Mining farm oluşturdular. Videolardan YouTube'da izleyebilirsiniz. İnanılmaz tesislerde binlerce, on binlerce cihaz çalışıyor ve kripto para kazıyor. Sizin bu özgür kazıldığını iddia edilen coin'i bu saatten sonra kazma şansınız neredeyse sıfır. O büyük maden gücünü, o makine parkını elinde bulunduran bu yapılarla özgür olduğu iddia edilen coin'i artık kazamıyorsunuz. Sonra yeni coin'ler çıkıyor, bu farm gücüyle oraya da hükmediyor. Dolayısıyla parayı da manipüle ediyor. Ana felsefesinden herkesin kazabildiği, herkesin üretebildiği ve topluluğun gücüne dayalı olarak topluluğun ekosistemine göre güçlenen ve bireysel, demokratik bir para olması öngörülen Bitcoin örneğin ve buna benzer bazı paralar artık belli finans çevrelerinin elinde bir değer aracı, takas aracı ve inanılmaz bir şekilde de manipülasyon aracı oldu. Yani fiyat bir anda $1000'ları gördüğü gibi birkaç yüz dolarları da düşebiliyor. Arada olanlar ciddi para kaybediyor. Ana amaçtan ve hedeften uzaklaşmış durumda. Neden? Bu şuna benziyor. Dinamiti işte görüyoruz, yani Allah göstermesin. İnsanlar bedenlerini bağlayıp patlatıyorlar. Hem kendilerine hem birçok insanın ölümüne, yaralanmasına sebep oluyorlar. Ama aynı dinamitle madenler çıkartıyorsunuz. Suyu bir yerden bir yere ulaştırıp hayat veriyorsunuz. Yani burada mesele kripto paranın kötü bir araç olduğundan değil, nasıl kullanıldığıyla alakalıydı sorun. Ve biz şirket olarak bunu iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Yola da bu analizle çıktık arkadaşlar. Kripto para kodunu herkes indirip internetten yazabilir. Bu çok üstün bir başarı, çok üstün bir bilgi gerektiren bir şey değil arkadaşlar. Yazılım bilginiz varsa, meraklıysanız biraz zaman ayırırsınız. Çok da ciddi üzerine çalıştığınızda kripto paranızı yazarsınız. Mesele şu, buna kim değer verecek? İşte ana mesele ve ana soru buydu. Peki buna değer verenler sizin yazdığınız paraya değer vermeye başladığında parayı manipüle ederse siz ne yapacaksınız? Bir canavar yaratmış olabilirsiniz. Öyle değil mi? Bütün bunların da önüne geçmeye çalışarak bir iş planı, bir vizyon tasarladık arkadaşlar. Ve ana sorunlardan biri de paranın para olması için bunun ticarete, hizmete, ürüne tahvil edilmesi gerekiyordu. Bir takas aracı olarak, bir para birimi olarak kullanılması gerekiyordu. Telefonunuzu alabilmeliydiniz. Bazı paralar için bu söz konusu, işte o ilk çıkan referans coinlerde. Gözlüğünüzü, telefonunuzu alabiliyorsunuz, uçak bileti alabiliyorsunuz. Süper. Ama ani değer değişmesi karşısında tüccar ciddi sıkıntı yaşıyor. Bugün bu bilgisayarı 2 Bitcoin'e satan kişi ertesi gün kalktığında bu bilgisayarı bedavaya vermiş olabilir. Bunlar yaşandı. İşte biz kurgumuzda bizimle çalışan, bu paraya güvenen insanların gerçekten güvenini asla ve asla sarsmadan paranın stabil değer artışını ve değer düşüşü de olacaktır mutlaka. Sonuçta bu ekonomik yapı, yazın ekonominin değeri düşecektir, bir tatil olacaktır, ticaret yavaşlayacaktır, x bir sebepten, ama para değerlenmesi ve düşüşü, yani değer anlamında düşüş de bir değerdir, yükseliş de bir değerdir. Tırnak içinde hepsi aynı kategori içerisinde. Gerçek ekonomiye, gerçek topluluğun gücüne ve faaliyetlerine dayalı olmalıydı. Ana argüman burada şu, özgür olmalı ve herkes buna ulaşabilmeli. Bununla ilgili biz şirket olarak ilk etapta kapalı bir devre işliyoruz. Neden? İşte Bitcoin örneği var önümüzde. Diğer coinlerin örneği var ve yazılmış yüzlerce binlerce coin var, hiç kimsenin haberi yok. Ekonomik tahliller yapıyorlar uzmanlar, öngörüler yapıyorlar. Diyorlar ki 2020 yılına kadar yaklaşık 50.000 kripto para olacak. 50.000 kripto paranın hepsi muteber, değerli ve hayatımızda yer alacak paralar değiller arkadaşlar. Değiller. Neden? Çünkü topluluğunu oluşturma, onun o paranın değerlenmesiyle ilgili stratejiyi hepsi kurgulayamayacak. İşte biz burada sanıyorum birçok üretilmiş kripto paranın şu anda önüne geçtik bile. Kurgumuzla, yapımızla ve ilerideki vizyonumuzla. Dediğim gibi şu anda paranın kazınmasıyla ilgili argümanları biz yönetiyoruz. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Neden? Bu topluluk bizim şirketsel desteğimiz, tanıtım çabalarımız, faaliyetlerimizle bütün dünyada topluluk bu parayı tanıyor, ticaret bu paraya entegre ediliyor ve topluluk mutlaka ticaretin içinden de geçtiği için kurumumuz böyle arkadaşlar, biliyorsunuz.
Xplace diye bir ürünümüz var. Bunu bizden aldığınızda siz bir elektronik ticaret dükkanına sahip oluyorsunuz. Orada ikinci elden birinci ele kadar, yani sıfır ürünlere kadar ticaret yapabiliyorsunuz ve kripto parayla. Ve ne olmuş oluyor? Aslında bu para sadece birilerine transfer ederken üzerine kattığı değerle değerlenen, sonra bu değer insanlar değerli bulmayıp başka bir paraya gittiğinde elinde kalan bir metadansa ticarete dönmüş bir malın karşılığı bir para haline gelmiş oldu şu anda ve sanırım bizim gibi yapılar içerisinde bunu ilk başaran şirketiz. İşte kongredeki vizyonumuzu tartışırken, konuşurken, size anlatırken de bunları analiz yapmıştık, gitmiştik. Orada daha bunu konuşuluyordu. Biz bunu bitirmiştik arkadaşlar ve hızlı hayata geçirdik. Ne kadar hızlı? Kurulduktan birkaç ay sonra hemen ticaret başladı. Nasıl başladı arkadaşlar? Bizimle çalışan insanlar bizim onlara sunduğumuz yıllık kiraladıkları marketlerde, ki çok da komik bir paradır, 250 euro artı KDV. Neden öyle tuttuk? Herkes ulaşabilsin. Bugün 250 euro artı KDV'ye birçok insan ulaşabilir ve orada kripto para ticareti yapabilir. Yani ürününü, hizmetini satıp kripto para birikir. Onun bu faaliyeti topluluğa katılmasıyla hep artı bir değerlenmesiyle gerçek değerlenme, ürünün satışı, fiyatın artmasıyla birlikte ticarette kullandığı para, işte ülkelerin ekonomik ve siyasal sistemlerinden dolayı devalüe olmasından, enflasyona düşmesinden bu para kurtulmuş oluyor. Neden? Çünkü siyasi sistemden bağımsız bir hale geliyor. Ve herkes buna, topluluğa destek olduğu için bütün dünyada sınır yok arkadaşlar. Sınırın olmadığı bir yerde ve her an ulaşılabilir bir para biriminin ticarete döndüğünü, insanların bunu değerli bulup kabul ettiğini bir düşünün. İşte biz bunun peşindeyiz. Bunu da yaratmanın ana koşulu, birinci koşul arkadaşlar güven. Biz bu güven unsuruna takmış durumdayız. Ticaretimizi, kurgumuzu, faaliyetimizi, sizlerle olan ilişkilerimizi, bütün münasebetlerimizi birinci öncelik güven ve sonrasında centilmenlik kurallarla bizimle çalışanların hanımefendi ve beyefendi nitelikleriyle iş yapmasını doğru bilgiyle, doğru tarzda, çıkar gereği manipüle edilmeyen, herkese doğru aktarılan ve yalın aktarılan basit, son derece basit bir konuyla iş yapmak ve ticaret yapmak niyetindeyiz. Sizleri davet ettiğim yer böyle bir vizyon, böyle bir konsept arkadaşlar. Evet, ne yaptık? Biz marketle ticaretimizi coin'imize çevirdik ve şu anda marketimizden altın alabilirsiniz. Yanlış duymadınız. Gerçekten altın alabilirsiniz. Para eşittir altın. Bunun arkasında altın var mı diye soruyorlardı. İşte buyurun, altın alabiliyorsunuz. Demek ki arkasında altın var. Klima dahi alırsınız. Yani daha yeni olmasına rağmen bal, klima, çorap, patik, bilgisayar, araba satanlar var, telefon satanlar var. Yani birçok ürün, işte deterjan, temizlik ürünü, güzellik ürünleri, kadınlar için takılar, süsler, her şey. Hayatımızda kullandığımız, ihtiyacımız olan hemen her şey oraya, markete girmeye başladı. Neyle? Coin. Intex Coin karşılığı. Ve bu dünyada bir ilk oldu. Sadece coin ticareti yapılan market. Potansiyeli konuşalım, marketin potansiyelini. Bu market arkadaşlar sizlerin de bütün dünyadan bizimle birlikte çalışan katılımcılarımızın, paydaşlarımızın da desteğiyle bizim iddiamız şu: yakın bir gelecekte işte onun süresini hepimiz belirleyeceğiz. Ne kadar çok istiyorsak o yakın geleceği, çabuk gelmesini, ona göre çalışma göstereceğiz. Yakın bir gelecekte dünyanın sayılı ticaret platformlarından biri olmaya aday. Aday çünkü henüz o güce ulaşmadı ve bunu ulaştıracağız. Düşünün, bugün EBA'yı, Alibaba'yı, Amazon'u düşünün, Gitti Gidiyor'u düşünün, Sahibinleri düşünün arkadaşlar. Bunlar ilk çıktığında kaç tane ürünün satıldığı, kimlerin ne kadar güvendiği sistemlerdi ve bugün hem ülkemizde hem dünyada bunlar dünya değil. Hiçbir şirket bunların ulaştığı ticari kapasiteyle mücadele edemeyecek durumda. Amazon'un büyüklüğünü düşünün, Alibaba'nın büyüklüğünü düşünün ve bütün ticaret elektronik ortamda dönüyor. Şöyle görelim bunu. Biz bütün bu gücü arkamıza, internetin gücü aslında, Alibaba, Amazon dediğiniz arkadaşlar internet. İnterneti bitirdiğiniz, kapattığınız noktada ki mümkün değil. Hani tırnak içinde bir an düşünün. Yok bu şirketler arkadaşlar. Sadece birkaç ofisten ibaret. Bu internetin gücüyle bu hale geldilerse sizce internet bu gücünü bizden esirgeyecek mi? Hayır. Eşit kurallardayız arkadaşlar. Hatta artabiliriz.
Onlar sürekli devalüe olan para birimleriyle ticaret yapmak zorundalar. Bizim gücümüze bağlı olarak yarın onların da bizim paramızı kullanmasına ne engel? Ne engel arkadaşlar? Hiçbir engel yok. Tamamen bize bağlı. İşte Google'u kuran o iki genç arkadaş bugün Google'un bu hale geleceğini sizce bugün görmüşler mi? Hayır. Vizyonlarına, işlerine ve kendilerine güvendiler, yola çıktılar. Sonuçta bugün Google. Google ne? Dünyanın en büyük şirketi. Nerede? İnternette iş yapıyor. Bütün ürünleri yazılımsal. Sanal, hani herkes diyor ya sanal bu iş diye. Elektrik ortamında iş yapıyorsunuz arkadaşlar. Ona bakarsanız buzdolabı bile sanal. Fişini çekip ne işe yarar ki? Soğutamazsın. Araba, benzin koymayın, aküsü bitsin. Ne işe yarar? Sonuçta önüne bir at ya da eşek bağlarsanız çeker. Gereksiz ağırlık. Hani eğer işi gerçeklik, fiziki temas anlamında düşünüyorsanız para eşittir, altın eşittir, ekmek eşittir, klima, bilgisayar işte gerçek. Paranın üretimi birilerinin tek elinde değil. Mesela işte güzel tarafı bu. Siz ihtiyaç duyduğunuz parayı hadi evinizde üretin. Türk lirasına ihtiyacınız var. Mürekkebi alın, kağıdı alın, matbaa makinesi alıp evinizde üretin. Buna size imkan verirler mi? Mümkün değil. Çünkü bütün ekonomik sistemi bozarsınız. Herkes evinde ihtiyacı kadar para üretirse ne olur? Paranın hiçbir değeri olmaz. Ama burada kripto sisteminde para kişilerin kendi ihtiyaçları kadar ürettiği bir şey değil. Belli kurallar, belli kısıtlar, belli sınırlamalar dahilinde üretildiği için pay edilerek devam ettiği için buna sahip olmak değerli, bununla ticaret yapmak çok daha değerli. İşte biz bu değer üzerine bu işi bina ediyoruz arkadaşlar. Sonuçta madencilik, evinizde para basma işinizi biz sizin ayağınıza getirmiş durumdayız. Kripto sektörünü bilmeyebilirsiniz, yazılımdan haberiniz yoktur, blockchain'i anlamayabilirsiniz. Zaten hayatta her anladığımız şeyi anladığımız için yapmıyoruz, ihtiyacımız için olduğu için kullanıyoruz farkındaysanız. Bu da öyle bir şey arkadaşlar. Parayı kullanırken mürekkep kalitesini, kağıt kalitesini, güvenlik işte filigranlarının nasıl basıldığını öğrenerek mi yoksa ona birinin bunu para olarak aldığında karşılığında size bir hizmet bir ürün verdiğini güvendiğimiz için de parayı kullanıyoruz. İşte kripto parada, Intex Coin'de böyle bir para. Sizlerin ve bizlerin güvenine dayanan bir para arkadaşlar. Ve şu anda bu olay Şubat ayından bugüne kadar bütün dünyada start verdi. O günden bugüne kadar 11-12 ülkede faaliyetteyiz. Bu 12 ülke şöyle, gerçek anlamda bize katılan insanların olduğu ülkeler. Yoksa web sayfalarımıza, Face'ten bizi takip eden birçok ülkeden birçok insan var. Takipten bahsetmiyorum. Gerçek ticaretin olgunlaştığı, başladığı ülkelerden bahsediyorum ve bu ülke sayısı emin olun hızla artıyor. Yakın tarihte çok daha büyük katılımlarla başka bu listemize başka ülkeler de gelecek. Şu anda ülkelerin adını saymak istemiyorum, zaman almasın. Bizi takip edip görebilirsiniz. Dolayısıyla evinizde paranızı basabilirsiniz, oturduğunuz yerden ve Intex Place'de ticarete bunu çevirebilirsiniz. Paranızı peki ticarete çevirdiniz ya da elinizde paranızı bastınız. Sonuçta hemen kasap size et vermeyecek, bunu bilmiyor, kabul etmeyecek. Hemen marketten atıyorum ekmek alamayacaksınız. Bunun için şunu yapıyorsunuz, takas platformumuz var. Tıpkı diğer kripto, bazı kriptolarda olduğu gibi bir yerde değil. Çünkü birçoğunda böyle bir platform yok. Hala yapacağız, edeceğiz diyorlar birçok konuda. Neyse geçelim onu yine. Takas platformumuzda kripto paranızı Euro paritesi üzerinden çevirip banka hesabınıza transfer edebileceğiniz gibi söylediğim gibi marketten ihtiyaçlarınızı şu an olduğu kadarıyla karşılayıp bunu her geçen gün geliştirebilirsiniz. Biz bir şey daha yaptık arkadaşlar. Partnerlerimiz oluşmaya başladı. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden biri Norveç ve bizi takip edenler biliyor ki ben çok sık Norveç'e gidip geliyorum. Oraya gidip gelme amacım güzel bir ülke, insanları güzel, iklimi güzel, doğası güzel değil sadece. Bizim ülkemiz de cennet. Ama orada biz çok büyük bir iş potansiyelini yakaladık ve onu dünyada ilk olan bir hale getirdik. Bu Norveç firması kahve üreten, kahve otomatları üreten bir firma. Nordic Drinks kahve satıyor aynı zamanda. Nordic Drinks'te bizim bir tanışmaya vesilemiz oldu. O tanışıklığı biz yaklaşık 2-3 ayda bir partnerliğe çevirdik. Onların da bize güveni ve inancıyla. Ve sonuçta şunu yaptık.
onların Nordic Drinks'in kahve otomatlarına ödeme sistemlerini entegre eden dünya devi bir şirket var. Nayax. Bunu internetten araştırın. Nasıl bir şirket, kapasitesinin ne olduğunu. Nordic Drinks ve onun partneri Nayax'la biz bir araya geldik ve Nordic Drinks'in kahve makinelerinde, otomatlarında kripto paramızı Visa, Master ve ondan sonra da Intex Coin olarak fiziksel bir cihazda yüksek güvenlikli bir ortamda ödeme sistemi haline getirdik arkadaşlar. Bu inanılmaz bir şey ve bu dünyada ilk. Ve bu potansiyel şöyle konuşuluyor. Benim bildiğim bir sektör değil, artık Nordic Drinks ile iç içe olduğumuz için öğrenmeye başladım, araştırmaya başladım ben de. Kahve otomatlarının dünyadaki günlük ortalama kullanım sayısı 50 milyon kişiymiş arkadaşlar. Şöyle düşünün, ilk çıkan Bitcoin bile henüz aktif olarak dünyada günlük birkaç milyon insanın kullandığı bir para birimi değil. Velev ki öyle olsun ya da 10 milyon kişi olsun. Günlük 50 milyon kişinin sadece kahve otomatlarını kullandığını düşünün ve bu cihaz sayesinde ufkunuzu biraz daha genişletip neyi başardığımızı, neyi anlattığımı size anlamanız için söylüyorum. Daha net kavramanız için söylüyorum. Ödeme gereken her yerde, bakkal, market, kasap fark etmez, her yerde ödeme gereken, kart kullandığınız ya da ona benzer dijital ortamda ödediğiniz, NFC ile ödediğiniz, işte para transfer ettiğiniz her yerde kullanılabilecek bir teknolojiyi biz Coin ile entegre ederek hayata geçiren ilk şirketiz ve ilk coin'iz. Biz yaptık ve bu para güven ve profesyonelliğimize de karşı taraf ikna oldu, bizi anladığı için binden fazla para içerisinde ki Bitcoin gibi bir kült varken bizi tercih etti. Ve bu tercih sonucu, bu güven sonucu, dediğim gibi güven çok önemli. Her şeyin başında güven. Biz bu entegrasyonu Nayax'la birlikte Nordic'in cihazlarına yaptık. Ve şimdiden ufak bir müjde olarak vereyim. Ekim, yani Eylül sonu, Ekim gibi, hadi biz bunu Kasım'a kadar öteleyelim. İnanılmaz bir iki işbirliği daha şu an önümüzde, iş planımızda. Bir daha söyleyeyim. Kasım'a kadar, Kasım ayına kadar bir iki organizasyon daha dünya çapında, bunların her biri de dünya devi, bizimle şu an dirsek temasına başlamış durumdalar ve biz bu organizasyonları da bir kaza bir bela bir sıkıntı olmaz ise arkadaşlar onları da sonuçlandıracağız. Bu güvene dayanarak bunu şimdi aktardım size. Bizimle çalışanların şimdiden heyecanını hissediyorum. Bekleyin bakalım arkadaşlar ne olacak, ama beklerken evinizde değil tabii. Sahada gümbür gümbür çalışarak bu işi, bu vizyonu tüm dünyaya taşımaya daha da şekle çalışarak bekleyin lütfen. Beklemek, oturmak demek değil, haberiniz olsun. Amacımız şu arkadaşlar, yolculuğumuz mükemmele, rekabetimiz kendimizde ve biz sadece ve sadece işimizle ilgileniyoruz. Sizleri de bizimle bu işi büyütmeye, birlikte kazanmaya davet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.